Merhaba arkadaşlar. Ben Enes Doğan, İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere başlamış olduğum Star Tracker projem hakkında kısa bilgiler verip projeye bu şekilde başlamış olup devamını umarım getireceğiz. Video başlamadan önce, bilgilere başlamadan önce bizlere bu projede öncülük eden bölüm hocamız Sayın Teoman Karadağ hocamıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu video biraz daha başlangıç mahiyetinde olacak. Nedeni ise bir proje yapıyoruz ama Star Tracker denen, merak eden arkadaşlar baştan sona izlemek isterse en azından Star Tracker'ın ne olduğu, ne işe yaradığı, hangi çeşit Star Tracker'ların olduğunu bilsin, tarihçesini öğrensin, ona göre videoda bir bakış açısı kazansın diye umuyorum. Star Tracker tanımıyla başlayalım. Star Tracker yani yıldız izleyici, fotoseller veya bir kamera kullanarak yıldızların konumlarını ölçen optik bir cihazdır. Yani fotoseller veya kamera kullanarak yıldızların oluşturduğu konumları ölçen optik bir cihaz. Kısa tanımı bu şekilde. Ve şu bilgileri aktarmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Pek çok yıldızın konumu gökbilimciler tarafından yüksek doğrultuda ölçüldüğünden bir uydu veya uzay aracındaki bir yıldız izleyici yönünü belirlemek için kullanılabilir. Yani yıldızların konumu gökbilimciler tarafından yüksek doğrultuda ölçüldüğünden diyor, bir uydu veya uzay aracındaki, yani yine uzayda kullandığımız bu tür araçlardaki bir yıldız izleyici diyor, yönünü belirlemek için kullanılabilir. Bunu yapmak için yıldız izleyicinin yıldızların bir görüntüsünü alması, uzay aracının referans çerçevesinde görünen konumlarını ölçmesi ve yıldızların konumlarının bir yıldız kataloğundan bilinen mutlak konumlarıyla karşılaştırabilmesi için yıldızları tanımlaması gerekir. Bir yıldız izleyici gözlemlenen yıldızların desenini gökyüzündeki bilinen yıldız desenleriyle karşılaştırarak yıldızları tanımlamak için bir işlemci içerebilir. Yani işlemci içerebilir denmesindeki amaç şu: gözlemlediğimiz yıldızların desenini gökyüzünde normal olarak bildiğimiz yıldız desenleriyle karşılaştırarak yıldızları aslında tanımlamak için içerebilir deniyor. Bu işlemcinin içerisinde gerçek zamanlı yıldız izleme yazılımı olabilir ki bu bize ışık tutar. Dediğimiz gibi yani gökyüzünde normal olarak gözlemlediğimiz yıldızların desenini bildiğimiz yıldız desenleriyle karşılaştırarak bize yıldızların konumunu, yıldızların kendisini tanımlamak için gereken bir yazılım ve işlemci. Şimdi kısaca tarihinden bahsetmek istiyorum. Bu yıldız izleyici acaba kaç yılında kullanılmaya başladı ve nasıl devam ediyor? Şimdi arkadaşlar 50 yılların başında ve 60'ların başında INS dediğimiz atalet navigasyon sistemleri kıtalar arası menziller için yeterince hassas olmadığı dönemde, yani bu sistemlerin yeterince hassas olmadığı dönemlerde yıldız izleyiciler erken uzun menzilli balistik füzelerin ve seyir füzelerinin önemli bir parçasıydı. Yani tek başına kullanılmasa bile balistik füzelerde ve seyir füzelerde önemli bir yere sahip imiş. Bir kılavuz yıldızın seçilmesi dünyanın dönüşü nedeniyle zamana ve hedefin konumuna bağlıdır. Genellikle birkaç parlak yıldızdan oluşan bir seçim kullanılır. Yalnızca yıldız takibine dayalı sistemler için bir tür kayıt mekanizması, tipik olarak bir manyetik band, bir gün boyunca yıldızın açısını temsil eden bir sinyalle önceden kaydedildi. Başlangıçta kaset uygun zamanla iletildi. Evet. Bu şekilde devam ettikten sonra uçuş sırasına gelince bant üzerindeki sinyal yıldızın beklenen konumuna işaret edecek şekilde bir teleskobu kabaca konumlandırmak için kullanılıyor. Teleskobun odak noktasında bir fotosel ve bir çeşit sinyal oluşturucu, tipik olarak kıyıcı. Kıyıcı dediğimiz yıldızın fotosel üzerinde tekrar belirlemesine ve kaybolmasına neden olan, daha sonra alternatif akım çıkışı üretmek için yumuşatılan bir sinyal. Yani kıyıcı bu şekilde. Bu sinyal
sinyal dedik. Bu sinyalin fazı bir rehberlik sinyali oluşturmak için kasettekiyle karşılaştırıldı. Yani diğerine rehber olsun diye ilk başta kasetten aldığımız sinyal ile karşılaştırılıyor. Sistem daha sonra INS dediğimiz, INS neydi? Atalet Navigasyon Sistemleri birleştirerek daha da geliştirebilir. Bu durumda INS üzerindeki ek devre ayrı bir bant ihtiyacını ortadan kaldırarak referans sinyalini üretir. Evet, bu yıldız atalet sistemleri arkadaşlar özellikle zaten bu yıldız izleyicilerin başlangıcı olan 50'li yıllardan yaklaşık 80'li yıllara kadar yaygın olarak kullanılıyormuş. Yani 80'lerde birçoğu bitmiş fakat bazıları günümüze kadar da kullanılabiliyormuş. Tabii güncel teknolojiye baktığımız zaman günümüzde birçok pro dediğimiz yani profesyonel yani yıldız izleyicilerin en iyisi şeklinde hitap edebileceğim yıldız izleyiciler günümüze kadar ulaşmış durumda ve geliştirilebiliyor hala. Ben aslında şu an vereceğim videoyu ve vereceğim bilgileri şundan dolayı vermek istiyorum. Belki neden açtım diye düşünebilirsiniz. Fakat yıldız izleyici projesine başladık. Tabii biz belki ilk yıldız izleyici projemiz olduğu için bu kadar profesyonel bir yıldız izleyici tasarlayamayacağız. Belki de imkanımız el vermeyecek ama en azından bir görelim. Zihin dünyamız gelişsin. Belki bize projede yardımcı olacak bilgiler verilecek. Belki bakış açımızı genişleyecek. Bundan dolayı ben bu tür olaylara çok olumlu bakan bir insanım. Ve bunun da size katkı sağlayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Araştırmalarım sonucunda böyle bir Astro Backyard diye bir site buldum. Burada arkadaşlar farklı yıldız izleyici modelleri var. Araştırmak isteyen, merak eden arkadaşlarımız olursa buradan girip inceleyebilirler. Şimdi arkadaşlar yıldız izleyici genelde astrofotoğrafı için kullanılıyor. Tabii farklı kullanım amaçları da olabiliyor. Hobi olarak da kullanabilirsin. Bilimsel çalışmalarda da kullanabilirsin. Biz biraz astrofotoğrafı için bir yıldız izleyici seçmeden bahsedeceğiz. Başlıktan da anlaşıldığı gibi. Bu bilgiler ışığında videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle kısa bilgileri okuyayım, çevireyim. Çok gerekli olur mu bilmiyorum ama gerekli olacağını düşünüyorum. Sonra videomuza geçelim. Burada astrofotoğrafinin söz konusu olduğunda bir yıldız izleyicinin daha çok yani daha net, daha iyi fotoğraflar çekmenizden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Gökyüzü biliyorsunuz hareketli. Bundan dolayı pozlama sürelerimiz artık 30 saniye veya daha kısa süreyle sınırlı değil. Yani demek istediğim şu. Hareketli gökyüzünde net fotoğraflar, anlık fotoğraflar ya da yıldızların konumunu alabilmemiz için pozlama sürelerimiz artık 30 saniye veya daha kısa süreyle sınırlı değil. ISO dediğimiz ve f-stop gibi kamera ayarlarını geri çevirebiliyoruz tabi. Bunları ayrıntılı araştırdım fakat şu an videonun uzamaması için şimdilik es geçeceğim. Sadece bu kadarını bilmeniz yeterli. Ekvator kamera yuvaları gece gökyüzünün kutup ekseniyle hizalanacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece yıldız izi olmayan uzun pozlamalı görüntüler çekebilirsiniz. Aslında şurayı çevirmeye çalışıyorum. Astrofotoğrafi uzun pozlamalı izlenen görüntülerin olabildiğince çok sinyal toplamasını gerektirir. Yani astrofotoğrafi diyor, uzun pozlamalı izlenen görüntülerin uzun pozda alacağımız görüntülerin çok ışık toplamasını gerektiriyor ve bu bir yıldız izleyicinin yapmasına izin verdiği tam olarak da bu aslında. Yani yıldız izleyici bizim uzun pozlamalı izlenen görüntülerimizin olabildiğince çok ışık toplamasını gerektiriyor ve bu yıldız izleyicinin yapmasına izin veriyor. Yani asıl amacını gerçekleştirmesine izin veriyor. Şöyle videoya geçmek istiyorum. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Fakat bu videoyu baştan sona incelemek istiyorum sizle birlikte. Daha önce inceledim fakat bir de siz bakın isterim. Şöyle.
Burada aslında dediğim gibi farklı bu tarafından paylaşımı, dediğim gibi bizim dünyamızın işletmesi açısından bu videonun star trackers, whether you call them tracking camera mounts, sky trackers, or any of the other names for these devices, they all do the same thing. They essentially compensate for the apparent rotation of the night sky that we see here on Earth to freeze a deep sky object or the night sky overall in its place for long exposure astrophotography. Aslında buradaki startrekiler ekranda da gördüğünüz gibi aslında fotoğrafı için. İzleyiciyle çekilmiş. Let's talk about the first tracker here. The Ioptron Sky Tracker Pro is the most affordable sky tracker in the bunch, and it's capable of taking incredible images. All of these mounts, the way they work is that they have a small RA motor in them, right ascension, so they slowly turn with the motion of the night sky in the RA axis. So when it's on, it's slowly doing this at side reel rate. That matches the movement of the night sky. To get that to happen properly, you need to polar align the mount. So the way these devices handle the polar alignment is a really important factor to consider when thinking about the overall user experience of the mount. As you can see with the Sky Tracker, it's got a built-in illuminated polar finder scope on the side here. So I just get behind it like this and adjust the base here, the altitude and azimuth base, and polar align with the North Star here in the Northern Hemisphere. All of these mounts have a built-in illuminated polar finder scope, and that's essential for getting set up quickly. The user experience for each one varies between each one, but they all do a good job with that, so that's something that they all share. Like I said, the Sky Tracker is the most affordable one. It also has the lightest payload. This mount can only handle about 6 pounds worth of gear, so what you see set up here, a DSLR camera, crop sensor DSLR camera, 50mm lens. This is a great example of the type of setup you could have on the Sky Tracker Pro. You could put a more substantial lens on it than this one, but this works out just great. The farther you go in focal length, the more demanding it's going to be on tracking accuracy, and then you're going to get heavier and you're just asking too much of a little mount like this. It has an internal lithium-ion battery in it, so it's rechargeable. It'll go for, I think it's 2 or 3 nights on a full charge. Just take the whole thing with you, bring it wherever you want. The mount itself is just this little box. It's mounted to the wedge base. So this is the actual mount here, and then this is the wedge base that's, you know, at the right altitude for my geographical location. All of the mounts, including this Sky Tracker Pro, has different speeds for solar, lunar, side reel, and half speed rates. It also has controls to move that RA motor with a little dial here. It's adorably simple. Also north and south hemisphere controls. You can switch it over for that. So the Sky Tracker Pro, affordable, great, 6-pound payload. Setup like this is just perfect. Here is the Ioptron Sky Guider Pro. This is kind of the mid-range price point, and it's the same goes for usefulness and the payload capacity and what it can do. So it's a step up. It's actually a huge step up from the Sky Tracker Pro. You can get it with the counterweight kit, so a little weight on the bottom to balance out a heavier rig. You could put a small telescope on the Sky Guider Pro. The big thing, the reason why it's called the Sky Guider Pro is you can auto guide with this mount. So there's a little ST4 port that you can plug into a guide camera, and using your computer you can auto guide this rig, which just essentially lets you take even longer, more accurate tracked exposures, 4 or 5 minutes long. Without auto guiding and without the counterweight kit though, it works fantastic. So this one has an 11-pound payload capacity. The setup you see here, I've got my Canon T3i DSLR with the Rokinon 135mm mid-range telephoto lens. This is a perfect example of the kind of rig you could expect to run on the Sky Guider Pro without the counterweight kit. The same as the Sky Tracker, the controls for the different speeds, you can slew it around using the buttons on the back. Built-in lithium-ion battery, rechargeable.
that's so handy, so portable. Again, the mount itself is so small. So for all of these, you're going to need your own tripod to mount it to. And for mounts like this, it can be a really lightweight travel carbon fiber tripod like the one you see here. The illuminated polar scope built in is fantastic. Again, the polar alignment process, you get down here and adjust the Alt-Az controls and get that bang on. I can't stress enough how important polar alignment is. Balance as well, but polar alignment is critical to taking these 2-3 minute exposures. If you haven't noticed, I'm blocking the polar axis on the mount right now. So to polar align, I need to see right through here. The SkyGuider Pro has just been sensational. It's been 2.5 years now. I've had a 300mm lens on here. I've had the Red Cat telescope, which you'll see next. Mid-range lenses, small lenses, the counterweight kit has just been so handy. It's probably been one of the most used mounts for astrophotography I've ever had. Can't say enough great things about the Ioptron SkyGuider Pro. And finally, we have the Fornax mounts Light Track 2. Now you can clearly see that it's a totally different design than the other mounts. Another key change is that you need an external power source to power this device. It does not have an internal battery. So I've got it plugged in to my household power right now, and I just wanted to show you the way this mount operates. So you can see when I speed it up here, the RA tracking that I was telling you about. It's got this arm that swings, and it's a friction drive. So what this does is create better balance and a very accurate tracking. It's the most accurate tracking out of the 3 of these mounts. It's also the most expensive by a long shot. The other thing to notice about this mount, this design, that arm does not go all the way around. So guess what happens when you get to the end of this path here for the arm? It actually stops, and you have to return to the home position and start tracking your object again. The other 2 mounts will just keep going around and around until morning, basically. You can just let them track all night long. This one you get 107 minutes of tracking, but you have to reset it to the home position. A really smart thing I came up with. I'm so proud of myself for this. I'm sure everybody already knows it, but when it reaches the end of its travel of the path there, all you do is release the panning head of your ball head and keep your telescope or your lens and camera in position, holding it while moving the arm back, and it stays in the same spot. In this case, you'd move it right back. But then you can start over again, and you haven't lost your subject. You're actually holding it here, and then you lock it back into place. Genius, I know, right? Again, the different slew speeds, side, real, solar, lunar, half, north and south hemisphere friendly. The best thing, my favorite thing, and this really says a lot about the user experience for these mounts and how important it is. My favorite feature of this mount is this arm that swings out, and you can place the polar scope wherever you want it. Now the one that came with it is a constellation style illuminated polar scope, so it's a bit of a different design than the clock style on the other 2 mounts, and I really enjoy this. I can actually polar align this mount faster than the other 2 because of it. So that's something to look into, the polar alignment process. There is a pole master adapter for this mount, just like the iPolar for the Ioptron mounts. That's an option for those people that are, you're set up at home, you've got the computer out anyway. I like to stay as portable as possible. And that's why having to plug this mount into a 12-volt power supply is a huge deal for me, because then that removes the portability factor of this mount. When traveling, the SkyGuider Pro wins every time because of that rechargeable battery inside. A lot of you have a portable battery kit, and you're willing to do that, and it's just par for the course for you. But for me, I love that rechargeable internal battery. The Fornax mounts Light Track 2 can hold 14 pounds of gear, and this setup you see here with the Red Cat 51 telescope, it's about 3.5 pounds by 60 DA camera on there. This is a perfect type of rig you could expect to run on the Fornax mounts Light Track 2. It's just really so well made. The altitude adjustment, the FMW 200 wedge is just beautiful. The whole thing is such a nice package. This is something you can be proud to show off for years to come. Not that the other ones aren't, but this is a really nice mount. I don't hear a lot of people talking about this. It's so different from the other star trackers that I've used in the past. I just, it gave me this idea to talk about the different user experiences you can expect and the differences between these mounts. So I hope that was useful to you.
based on my personal experiences using these 3-star trackers. If you're on a tight budget and or you've just got a DSLR and lens combo that you want to use for wide angle nightscape astrophotography, the Sky Tracker Pro is more than enough. You'll be very happy with it. If you want to start getting into more deep sky using telephoto lenses or a small telescope and you want auto guiding, the Sky Guider Pro is the obvious choice and well worth the money. If you want to take it a step further than that and really want that really accurate unguided tracking accuracy and the ability to auto guide with a heavier payload, check out the Fornax Mounts Light Track 2. I think if you want the overall value, my favorite one out of these 3-star trackers is definitely the Ioptron Sky Guider Pro. I've just got so much use out of this little thing. It's still quite affordable considering what it can do. That built-in lithium-ion battery, rechargeable. It's just a great little star tracker. If you appreciated this video, please leave a like and comment, and better yet, subscribe to the Astro Backyard YouTube channel. I wasn't paid to make this video or anything. None of these companies know anything about this. I've included links to each of the star trackers discussed in this video in the description for those interested. Until next time, clear skies. Star Tracker kategorisindeki popüler modellere değindik. Buna değinme amacımızı başta belirtmiştim. Bakış açımızı bir nebze de olsa genişletirse bizim için ne mutlu. Çünkü biz de başlayacağız bu projeye birlikte. Devamını getireceğiz. Evet. Bu da dediğim gibi biraz önce videoda gördüğümüz Sky Tracker olarak geçmiş. Ama aslında hem gökyüzü izleyici hem yıldız izleyici olarak geçiyor. Arkadaşlar burada kısaca şu bilgiyi de vermek istiyorum. Hem hatırlamış oluruz. Bir yıldız izleyicinin görevi neydi? Bir yıldız izleyicinin görevi gece gökyüzünün uzun pozlu görüntülerini, uzun pozlu görüntüler derken yani neredeyse her odak uzunluğunda çekebilmemiz için dünyanın dönüşüne eşleştirmektir. Yani gökyüzünün uzun pozlu görüntülerini her odak uzaklığında neredeyse, tabii bütün odak uzaklıklarında uzunluğunda değil ama neredeyse her odak uzunluğunda çekebilmemiz için dünyanın dönüşü, biliyorsunuz gökyüzü hareketli, dünya dönüyor bir yandan. Bunun dönüşünü eşleştiriyor. Her gece gökyüzünde hareket ediyormuş gibi görünen yıldızları doğru bir şekilde izlemek için bir yıldız izleyicinin kutupsal olarak hizalanmış ve dengeli olması gerekir. Bu bilgiyi öğrenmekte de fayda var. Şöyle baktığımız zaman top başta ve DSLR kamera takılı taşınabilir bir yıldız izleyiciden bir kesit görüyoruz. Evet, şu çok ilginçtir. No Star Tracker, yani Star Tracker olmadan bir görüntü. Star Tracker'lı, yani Star Tracker'lı bir görüntü. Star Tracker olduğunda çekilmiş bir görüntü. Aradaki farkı görebiliyoruz arkadaşlar. Ne işe yaradığını az çok buradan da tahmin edebiliriz. Evet, bu da Samanyolu
dediğimiz karanlık bir gökyüzü konumundan çekilmiş. Evet arkadaşlar, kısaca Star Trek hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bu videomuz bu şekilde olacaktı. Videoyu bitirmeden şöyle Google'da arattım. Farklı Star Trek resimlerini görüyoruz. Birlikte şöyle baktığımız zaman gerçekten de çok farklı modelleri mevcut. Evet. Bir sonraki videoda malzemelerle neler yapacağımızı, malzeme tanıtımını yapacağız inşallah. Umarım sıkıntı olmadan o videoyu da atmak, o videoyu da izlemek nasip olur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada bir dipnot geçmeden edemeyeceğim. Biraz rahatsızlığımdan dolayı sesim net gelmemiş olabilir ya da konuşmalarımda sıkıntı yaşamış olabilirim. Affınıza sığınıyorum. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.